Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün 1 kilogramı aşan ağırlığıyla lüks dekor segmentinde dev bir jumbo kalp yastık örüyoruz. 100 gramı 68 metre olan kadife bir ip ve 8 milimetrelik bir tığ kullandım. Diğer tüm malzeme detaylarını şu an ekranda görüyorsunuz. Hazırsanız birinci bölümle başlıyoruz. Sihirli halkaya 6 sık iğne yaparak başlıyorum. İlk ilmeğe yer belirleyici takmak sırayı şaşırmamanız için önemli. Halkayı kapatıp ikinci sıraya geçiyoruz. Bu sırada her ilmeğe çift batarak ilmek sayısını 12'ye çıkarıyorum. Üçüncü sırada bir sık iğne, bir artırma yaparak 18 ilmeğe ulaşıyorum. Dördüncü sırada ise 2 sık iğne, bir artırma kuralıyla 24 ilmek elde ediyorum. Bu altılı artırma mantığıyla 12. sıranın sonunda 72 ilmeğe ulaşıncaya kadar devam ediyorum. Tüm sıraları ekrandaki teknik nottan takip edebilirsiniz. 72 ilmeğe ulaştıktan sonra formun derinleşmesi ve omuz hattının oluşması için 20. sıraya kadar hiçbir artırma yapmıyorum. Yani bu 8 sırayı sadece sık iğne örüyorum. 19. sıranın sonunda ilk yumağım bitti. Yeni yumağa geçerken düğümün örgünün ters yüzünde kalmasına dikkat ediyorum. 20. sırayı da tamamlayınca ilk parçamız hazır hale geliyor. İpi kesip sabitliyoruz. Aynı parçadan bir tane daha hazırlıyoruz. Ancak bu sefer ipi kesmiyoruz. Şimdi projenin en kritik aşaması olan birleştirme noktasındayız. İki parçayı yan yana getiriyoruz. İlk parçanın ipini kestiğimiz noktadan sola doğru 15 ilmek sayıp işaretleyicimi takıyorum. Aynı işlemi ikinci parça için de yapıyorum. Bu 15 ilmeklik köprü yastığın devasa ağırlığını taşıyacak olan ana mukavemet noktası. İpi kesmediğimiz taraftan başlayarak her iki parçanın karşılıklı ilmeklerine aynı anda batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Birleştirme sonrası 21. sıradayız. İlk parçanın üzerinden sık iğne ile devam ederek birleşim noktasına geliyoruz. Birleşim yerlerinde delik oluşmasını engellemek. Sağ parçanın son ilmeği, aradaki boşluk ve sol parçanın ilk ilmeğinin dibine aynı anda batarak geçici bir ilmek oluşturuyorum. Bu üçlü birleşim örgünün bütünlüğünü korur, delik oluşmasını engeller. Aynı işlemi kalbin diğer tarafında da tekrarlıyorum. Bir ilmek de burada oluşturuyorum. 22. sıraya geçerken mutlaka yer belirleyicinizi takın. Kalbin yan hattına kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Yan hatta ulaştığımda
Bir önceki sırada boşluğu kapatmak için eklediğim o fazlalık ilmeği eksiltiyorum. Burada gizli eksiltme tekniğini kullanıyorum. Yani sadece ilmeklerin bize bakan ön kanatlarına batıyoruz. Aynı işlemi kalbin diğer yanında da yapıp 22. sırayı tamamlıyorum. 23. sıraya başlarken yer belirleyicimi takıyorum. Bu aşamada 30. sıranın sonuna kadar hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Bu 8 sıralık düz örgü yastığın ana gövdesini ve o dolgun formunu oluşturuyor. Artırma ve düz sıraları geride bıraktık. Artık eksiltme aşamasına geçiyoruz. 4. yumağın yarısına geldim. 31. sırada 17 sık iğne örüyorum. Bir gizli eksiltme yapıyorum. Bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlıyoruz. Benim yaptığım gibi eksiltme noktalarına birer ayraç takarsanız her sırada yeniden saymak zorunda kalmazsınız. Bu zaman yönetimi için büyük kolaylık sağlar. Altılı azaltma mantığıyla 44. sıraya kadar geliyoruz. Tüm matematiksel akışı şu an ekrandaki teknik karttan takip edebilirsiniz. 45. sıraya geçmeden önce iç dolguya başlıyoruz. Bu yastık için yaklaşık olarak 600 gram boncuk elyaf kullandım. Formu bozmayacak ancak yastığı tok gösterecek kadar sıkı doldurmaya dikkat ediyorum. ...45. sıradan itibaren 7 numara tığa geçiyorum. Daralan örgünün gerilmesiyle oluşabilecek gevşemeleri bu şekilde önlüyorum. Ekrandaki teknik şemayı takip ederek 47. sıraya kadar öreceğim. 47. sırayı örmeden uç kısmı için biraz daha elyaf takviyesi yapıyorum. 48. sırada ipi biraz uzunca bırakıp kesiyorum. İnce bir tığla kalan 6 ilmeğin sadece ön yüzlerinden ipi geçirip büzüyorum. Ve kalan ipi gizliyorum. Kalp yastığımız bitti. Şimdi sıra final dokunuşunda. 6 santimetre enindeki siyah saten kurdeleden 120 santimetrelik bir parça kesiyorum. Uçlarını yakarak temizledikten sonra 20 santimetre genişliğinde bir fiyonk elde etmek için kurdeleyi 3 kat olacak şekilde katlıyorum. Tam merkezden siyah bir iple tel dikişi yapıp büzüyorum. Kalan kurdeleden 80 santimetrelik ikinci bir parça hazırlıyorum. Uçlarını verevine kesip temizleyerek fiyonkun kuyruk kısımlarını oluşturuyorum. İki parçayı düğüm arkada kalacak şekilde birbirine bağlıyorum. Ve fiyonkum hazır. Ultra Jumbo Vişne Kalp Yastık projesini tamamladık. Teknik kartlar ve tüm malzeme dökümü açıklama kısmında mevcut. Gerçekçi, teknik odaklı ve özgün tariflerde tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.